Elindeki bu iki fotoğrafta Bosna Hersek'teki Sırp lider Milorad Dodik'in sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda siyasi görüşleri olarak da kısa sürede çok büyük bir değişim yaşadığını görüyoruz. 1990'ların sonunda Batı'nın da desteğini alan yapıcı, ılımlı bir Sırp siyasetçi olan Dodik, bugün ise Rusya'nın bölgedeki en büyük piyonu haline geldi. Dünya uzunca bir süreden bu yana Rusya'nın Ukrayna işgalini konuşuyor. Balkan halkları ise bu süreci en büyük dikkatle takip eden insanlar konumunda. Rusya'nın elde edecekleri veya edemeyecekleri, başta Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere tüm Balkanları yakından etkileyecek. Biz bugün Rusya'nın geldiği noktanın Balkanları nasıl etkileyeceğini ve tarihin tekerrür etme ihtimalini konuşacağız. YouTube kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız GZT'nin 10'unu başlıyor. Öncelikle Bosnalı Sırp lider Dodik'in söz konusu olduğunda bir neydi ve ne oldu örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim. 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan savaşın hemen ardından ılımlı tavrı ve yapıcı politikalarıyla bilinen Dodik vardı. Bu sayede uluslararası toplumun da desteğini almış, Sırp entitesinde iktidarı ele geçirmişti. Son 10 yıldır ise Dodik'i tanımak neredeyse mümkün değil. Halen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi ve sürekli olarak Bosna Hersek'in işlemeyen bir yapısı olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Bununla da kalmıyor, Sırp entitesinin ülkenin kalanından ayrılması gerektiğini de vurguluyor. Son dönemde Putin ve Lavrov başta olmak üzere Rus yetkililerle sık sık görüşen Dodik, Batılı ülkelerin yaptırım uyarılarına rağmen mevcut söylemlerinden asla vazgeçmiyor. Ayrılıkçı söylemlerin adamı Dodik, Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'le tepki çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkedeki boşnak kesim, Dodik'in Batılı ülkelerin dikkatinin Ukrayna'da olmasından faydalanmak istediğini öne sürerken, Batı'nın bu noktada Dodik'e karşı daha ciddi bir tavır alması gerektiğini ve hem Bosna Hersek'te hem de bölgede daha aktif ve güçlü bir şekilde varlık göstermesi gerektiğini vurguluyor. Dodik, geçen yılın Aralık ayında da Putin'le Moskova'da bir araya gelirken, kısa bir süre önce ise Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesi ve akabinde yapılan resmi açıklama da dikkat çekti. Şubat sonundaki görüşmenin ardından Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada görüşülen konulardan birinin Aralık'taki Dodik-Putin görüşmesinde alınan kararların uygulanması olduğu ifade edildi. Bosna Hersek'te gerginliğin artması sonrası ülkede görev yapan Avrupa Birliği Barış Gücü yani EUFOR'da bünyesindeki asker sayısını arttırdı. Ülkede olası bir çatışma ihtimaline karşı yüksek hazırlık seviyesine yükselten EUFOR, 600 civarında olan asker sayısını 1100'e çıkardı. EUFOR'dan yapılan açıklamada takviye kuvvetlerin uluslararası düzeyde güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Bosna Hersek'te istikrarı güçlendirmek ve ülkedeki güvenli ve istikrarlı ortamın korunmasında yerel kurumları desteklemek için alınan bir tedbir olduğu belirtildi. AB'nin Bosna Hersek misyon temsilcisi Johan Sattler de Bosna Hersek'e gönderilen ilave EUFOR güçlerinin Sırp entitesinde kalan riskli bölgelere konuşlandırılacağı açıklamıştı. Takviye kuvvetlerin gelmesinin akabinde EUFOR'un devriye sayısını arttırması Sırpların tepki göstermesine neden oldu. Öncelikle Kosova'nın da oldukça gergin bir süreçten geçtiğini söyleyelim. Sırbistan ile aralarındaki gerginlik özellikle Sırbistan seçimleri sürecinde bir kez daha yükseldi. Kosova makamları ülkedeki Sırpların, yerel kurumların ya da AGİT yetkililerinin gözetiminde oy kullanmasına izin verirken Sırbistan ise hala kendi toprağı olarak görmeye devam ettiği Kosova'da böyle bir şeye izin vermeyeceğini bildirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova makamlarının açıklamalarına tepki göstererek Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Sırplara saldırmakla suçladı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić de Kurti'yi bölgede barışı sekteye uğratmakla itham etti. Nihayetinde Kosovalı Sırplar Sırbistan'da kurulan sandıklarla oy kullanırken Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani bu kez de Sırbistan'daki bazı Arnavutların oy kullanamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginliğin kökeni 1990'ların sonunda yaşanan savaşa dayanıyor. Bu dönemde Sırp asker, polis ve paramiliter gruplar bağımsızlık yanlısı Kosova Kurtuluş Ordusu'na yani UÇK'ya yönelik bir hareket başlatmıştı. 1999'da NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasıyla sona eren savaşta 10 binden fazla Arnavut hayatını kaybetmiş, 800 binden fazla insan evini terk etmişti. Savaşın ardından önce Birleşmiş Milletler idaresine geçen Kosova,
2008 yılında ise tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de bugüne kadar 100'den fazla ülke Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdı. İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla 2011'de AB arabuluculuğunca başlatılan diyalog süreci ise sık sık yaşanan krizler nedeniyle kesintiye uğruyor. Rusya, bölgedeki Sırplar ve özellikle de en yoğun Sırp nüfusun yaşadığı Sırbistan için oldukça kilit bir öneme sahip. Mesela Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etmesi nedeniyle Kosova hala BM'ye üye olmuş değil. Dolayısıyla güçlü bir Rusya'nın varlığı bölgedeki Ortodoks Sırp nüfus için de önemli olarak görülüyor. Son olarak Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dačić'in yapmış olduğu açıklamada bunu bir kez daha gördük. Dačić, kısa bir süre önce ülkesinin haber ajansı Tanju'ya yaptığı açıklamada Rusya olmadan Kosova'yı korumamız zor ifadelerini kullanmıştı. Bu durumun farkında olan Rusya da bölgedeki Sırpların özellikle NATO karşıtlığı noktasında oldukça iyi kullanıyor. Mesela Bosna Hersek'teki Sırpların karşı çıkması nedeniyle ülkenin büyük çoğunluğu NATO üyeliğini istese de bu ittifaka üye olunamıyor. Balkanlardaki herhangi bir ülkede silahlı çatışmaların yeniden başlaması zaten barut fıçısı olan bu bölgenin tamamını etkileyecektir. Gerek Avrupa'ya yakınlığı, gerekse söz konusu bölgede 20 milyon insanın yaşaması, olası bir göç dalgası nedeniyle burada yeni çatışmaların engellenmesi için yeterli bir neden olarak görülüyor. Ancak Ukrayna'daki mevcut durum, Rusya'nın aylardır Balkanlardaki sinir uçlarını harekete geçirme planının gerçekleşmesi olasılığının zor olacağını gösteriyor. Balkanlar, Rusya ile NATO arasında jeopolitik öneme sahip bir bölge olmasının yanı sıra Batı'nın gözünde Rusya'nın ciddi bir nüfusa sahip olduğu coğrafya olarak da nitelendiriliyor. Bölge liderleri özellikle AB'ye üyelik sürecinde mutabıkken NATO üyeliği noktasında aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Ukrayna'daki çatışmaların Balkanlarda sıçramasından endişe duyan Arnavut ve Boşnak siyasiler, AB ve NATO'nun bölge ülkelerini üyeliğe hızlandırılmış formülle kabul etmesi gerektiğini savunuyor. Söz konusu hızlandırılmış formül, daha önce NATO yetkilileri tarafından da gündeme getirilmiş olsa da başarıya ulaşamamıştı. Bosna Hersek bir an önce AB'ye katılım müzakerelerine başlamayı ve NATO üyeliğine kabul edilmeyi beklerken Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da da benzer öneriler mevcut. AB ise her ne kadar bu bölgede bir çatışma çıkmasını istemese de Bulgaristan ve Romanya örneklerinde yaptığı hataları tekrarlama taraftarda değil. Özellikle Müslümanların yoğun olduğu Bosna Hersek ve Kosova'nın kısa vadede AB'ye üye olması beklenmezken mevcut yasal prosedür oldukça Bosnalı Sırplar da sonuna kadar NATO üyeliğini engelleyecektir. Hızlandırılmış üyelik süreçleri hiç şüphesiz bölge ülkelerinde yaşayan halklara büyük bir umut olacaktır. Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki durumlarını ve silahlı çatışmaların siyasi ve ekonomik maliyetlerini göz önüne alacak olursak, mevcut durumda çatışmaların Balkanlara da taşınması ihtimali çok da kolay değil. Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın Balkan ülkelerine yönelik politikasında sekteye uğratacaktır. Eğer Rusya, Putin'in dediği gibi 48 saat içerisinde Kiev'i almayı başarsaydı, bu hamle bölgede yayılmacı politikalar olan Sırplar için de şüphesiz cesaret verici olacaktı. Zira Rusya uzun zamandır bölgedeki piyonları üzerinden siyasi ve ekonomik operasyonlar yapıyordu. Ayrıca Bosna Hersek ve Kosova'daki savaşların acılarının hala çok taze olması, insanların savaştan değil barışçıl bir çözümden yana olmasını da yeni bir çatışma olasılığını düşürüyor. Yine de bölgenin çok milletli ve çok dinli yapısı ile bugün birlikte yaşayan insanların kısa bir süre önce karşılıklı savaşmış oldukları gerçeği bölgede her zaman gerginlikler yaşanabileceğinin de temelini oluşturuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Avrupa'nın güvenlik politikaları hiç şüphesiz değişecek ve bu durum en çok Balkanlarda kendini hissettirecektir. Bosna Hersek'in birçok alanda elini kolunu bağlayan Dayton Barış Anlaşması'na ve aynı zamanda Sırbistan-Kosova krizine çözüm bulunamaması artık tahammülü zor bir durum haline gelmiştir. Sırpların uzun yıllardan beri Balkanlarda Ruslar için çalışıyor olması da bölge istikrarının önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş, Kosova-Sırbistan diyalog sürecinde Açık Balkan gibi bölgesel girişimleri de etkileyecektir. Sırbistan'ın açıktan olmasa da Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemesi ve Rusya'nın yaptırım uygulamaktan kaçınması bölgesel ilişkileri daha zor haline getirmektedir. Bölgedeki akademik çevreler, Balkanlardaki sorunların Rusya'nın Sırbistan ile ittifakından kaynaklandığını yoğun biçimde dile getiriyor. GZT'nin 10-10 serisinde Rusya-Ukrayna savaşının Balkanlara sıçrama ihtimalini ve son durumu konuştuk. GZT'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Elimdeki bu iki fotoğrafta
Bosna Hersek'teki Sırp lider Milorad Dodik'in sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda siyasi görüşleri olarak da kısa sürede çok büyük bir değişim yaşadığını görüyoruz. 1990'ların sonunda Batı'nın da desteğini alan yapıcı, ılımlı bir Sırp siyasetçi olan Dodik, bugün ise Rusya'nın bölgedeki en büyük piyonu haline geldi.